Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 30 Haziran 2022 Perşembe ve Perşembenin gündemi Türkiye'nin NATO zirvesinde elde ettiği zafer, diplomasi zaferi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonunda geçti kameralar karşısında. Gündeminde Biden'la görüşmesinden F-16'lara, tahıl koridorundan Ege gerilimine tüm sıcak başlıklar vardı. Elbette hepsini ayrı ayrı mercek altına alacağız. Ancak şüphesiz herkesin gözü kulağı İsveç ve Finlandiya ile sağlanan mutabakattaydı. Oyalamalara tahammülümüz yok dedi Cumhurbaşkanı. Verilen sözlere vurgu yaptı. Teröristlerin iadesi ve yasa değişiklikleri sağlanmazsa tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmeyeceğinin altını kalın bir şekilde çizdi. Ana haber Cumhurbaşkanı'nın tarihi zirveden açıklamalarıyla başlıyor. Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zafer. Türkiye'nin dik duruşu ve tavizsiz tavrı diplomatik zaferle son buldu. İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine verdiği desteği keseceğini resmi olarak taahhüt etti. Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri onlar yerine getirmeleri lazım. Erdoğan, Türkiye'nin damga vurduğu NATO zirvesi sonrası geçti kameraların karşısına. İsveç'in 73 teröristi Türkiye'ye iade edeceğinin altını çizdi. İsveç'in verilmiş olan sözü şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Terör konusunda NATO ülkelerine de uyarısı vardı Erdoğan'ın. Masumların canları ve kanları üzerinden İkbal devşirmeye çalışan cinayet şebekeleri hepimizin ortak düşmanıdır. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaşanan tahıl krizine çözüm için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi hakkında da bilgi verdi Cumhurbaşkanı. Putin ve Zelenski ile görüşeceğini söyledi ve ekledi. Bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Bizim 20 kadar bölgede gemilerimiz var ve bu gemilerle de bu ürünlerin tahliyesini ve reeksport vasıtasıyla 3. ülkelere de bunların naklini sağlamaya gayret edeceğiz. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması ve yaptığı sınır ihlalleri de vardı gündeminde. 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. Onun için de 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin. Buna karşı Türkiye'nin hava kuvvetleri de gerekli olan cevabı verdiği zaman rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Washington merkezli insan hakları örgütü Freedom House temsilcisinin basın özgürlüğüne ilişkin maksatlı sorusuna Erdoğan'ın yanıtı tokat gibiydi. Freedom House önce kendisini sorgulaması lazım. Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Şu anda Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında dağa kaçırılanlar. Nerede bu Freedom House? Gelelim Türkiye ve Amerika arasındaki en sıcak gündem başlığına. F-16'larla ilgili herkes Erdoğan-Biden zirvesinden olumlu bir açıklama bekliyordu. Öyle de oldu. Samimi görüntülerin hemen ardından başlayan zirve daha bitmeden Washington beklenen yeşil ışığı yaktı. Zirve sonrasındaki basın toplantısında Amerikan Başkanı Biden da Türkiye'ye F-16'ları satmalıyız sözüyle o mesajı perçinledi. Kritik eşik aşıldı diyebiliriz aslında ama top şimdi Amerikan Kongresi'nde. Ankara yönetimi onay aşamasının, kongrede de onay aşamasının hızlandırılması için bir heyeti Amerika'ya gönderecek. Çok güzel. Çok güzel.
Dünya liderlerinin buluştuğu NATO zirvesi samimi görüntülerle başladı, ikili görüşmelerle devam etti. Gözlerse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden'ın görüşmesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden zirve kapsamında gün boyu karşılaşmalarında oldukça samimilerdi. Birlikte kameralara da poz verdiler ve şimdi kapılar kapandı. Dünyanın gözünü kilitlediği iki liderin o kritik buluşması başladı. Rusya-Ukrayna olayını çözmenin gayreti içerisindeyiz. Görüşme Biden'ın İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat sebebiyle Türkiye'ye teşekküründen sonra başladı. Kapılar kapandı, iki lider dosyalarını açtı. Gündemde terörle mücadele, Suriye ve Ege vardı. Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliğidir. Eğer siz bizi gerçekten bir müttefik olarak görüyorsanız bu tehdit algısını aynı pencereden görerek bunu da sahaya yansıtmanız lazım dedik. Ve Türkiye'ye F-16'ların satışı, NATO zirvesinde bu konuda kritik bir eşik aşıldı. Biden'ın tabii burada irade göstermesi gerekiyor. Öyle de oldu. ABD Başkanı Biden Türkiye'ye net bir destek mesajı verdi. We should sell, but I need congressional approval to be able to do that. And I think we can get that. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Cumhuriyetçilerle de görüşmeler yapmak suretiyle onların da bu konudaki desteğini almamız halinde inanıyorum ki Sayın Biden'ın bu konudaki samimi gayretleri ciddi bir destek bulacaktır. Onun için de gecikmeden hemen bir heyeti ayrıca Amerika'ya göndereceğim. Rusya ve Ukrayna savaşının gölgesinde toplanan NATO yol haritasını da değiştirdi. Rusya en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlandı. Çin için de ilk kez tehdit unsuru ifadesi kullanıldı. NATO'nun hem savunma postürünün hem de caydırıcı anlayışının çok daha üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Odak noktasında Rusya ve Çin üzerinde olduğunu görüyoruz. Rusya ile Çin'in doğuda Avrasya üzerinde bir ittifak oluşturması NATO'nun en büyük güvenlik endişesidir. Bu konsept içerisinde bence yeni stratejik vizyon içerisindeki jeopolitik çatı şöyle oluşacak. Arktik Pasifik'e karşı Hint-Pasifik çarpışması olacak. Uzmanlar NATO'nun yeni güvenlik konseptinin Karadeniz'in stratejik önemini arttırdığı görüşünde birleşti. Üst olarak barındırdığı fırsatlarda yani bu gerek lojistik olsun, gerek istihbarat olsun, gerekse operasyon sahalarına angaje olsun veya transfer olsun. Karadeniz hattı açısından da baktığınızda dolayısıyla Türkiye nevi şahsına münhasır bir fırsat olarak NATO'nun en fazla partnerliğine ihtiyaç duyulan ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya basını da Türkiye'nin artan önemine dikkat çekti. İngiliz Financial Times gazetesi ABD'nin Karadeniz'e stratejik bir gözle bakmak zorunda kaldığını, bunun da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi gerektirdiğini yazdı. Türkiye'nin anahtar pozisyonu bu kilitleri açacak önemli bir değerde. Türkiye'nin NATO'ya sağlamış olduğu güvenlik yeni stratejik vizyonunda artık çok daha fazla arttığını da söylememiz gerekiyor. Madrid'de NATO'nun daveti üzerine İsveç ve Finlandiya için süreç resmi olarak başlarken daha önce de ciddi askeri ve siyasi sonuçları olur uyarısında bulunan Rusya'dan ilk tepki gecikmedi. Kremlin iki ülkenin adaylığında sorun olmadığını ancak sınırlarına asker konuşlandırılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında muhalefetin tavrı da geldi gündeme. Kılıçdaroğlu ve Akşener'den gelen eleştirileri bir örnekle özetledi Erdoğan. Siyah beyaz, beyaza siyah diyorlar. Şu siyah değil mi? Beyaz der. Beyazsa siyah der. Hiçbir zaman olması gerekeni veya doğrusunu söylemez. Türkiye muhalefeti böyledir. Tepkisinin hedefinde CHP ve İYİ Parti genel başkanları vardı. Müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış gibi gözüküyor. Önce Meral Akşener, dünya medyasının Erdoğan evine zaferle dönüyor manşetlerini attığı mutabakatı eleştirdi. Hemen bir gün sonrasında da ortağı Kemal Kılıçdaroğlu aynı yoldan gitti. Başta kaldığım sürece asla giremezler. Ne oldu? NATO zirvesinin son gününde Madrid'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetin bu tutumu soruldu. Erdoğan tüm dünyanın zafer olarak nitelediği mutabakata muhalefetten gelen eleştirilere tepki gösterdi. Şu anda zaten İsveç'teki terörist yanlıları ciddi manada şu anda çılgındalar.
Ama ne yazık ki bizim iç muhalefet bu işlerden pek memnun değil. Onları da dönünce anlatırız. Erdoğan mutabakat metninin çok açık ve net olduğunu söyledi ve ekledi. Bütün belgeler zaten ortaya konuluyor ve dünya bu olaya nasıl baktığını herkes çok açık, samimi olarak görüyor. Bütün liderler noktasında herkes de takdirle bunu karşıladı. Bizler de terörle mücadelemizin Türkiye dışındaki ayaklarını bütün belgelerle beraber kendilerine takdim ettik. Emekliler bekledikleri haberi aldı. En düşük maaşın 3.500 lira olması teklifi komisyonda kabul edildi. Şimdi milyonlarca işçinin gözü de asgari ücrette. Pazarlıklar ikinci toplantıda da sürdü. İşveren masaya 5.000 lira teklifiyle oturdu. Daha fazlası için devlet desteği talep etti. İşçinin kırmızı çizgisi ise 5.500 lira. Son karar için gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler. Taraflar ikinci kez masaya oturdu. Asgari ücrete Temmuz zammı için çantalardaki formüller çıkarıldı. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Hem istihdamı koruyacak hem işçiyi ve işvereni memnun edecek bir formül üzerinde çalışılıyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemedikleri için orada sosyal devletin devreye girmesi gerekmektedir. Yapılan ilk toplantıda taraflar taleplerini dile getirdi. İşveren tarafı asgari ücret 5.000 lira olsun dedi ki bu da 747 lira yani %17.5 oranında bir artış anlamına geliyor. İşverenler 5.000 liranın üzeri içinse devlet desteği talep etti. Sosyal güvenlik priminin yarısını devlet ödediği takdirde 5.000 liraya 375 lira daha eklenebileceği önerisinde bulundu. Bu öneri kabul görürse devlet desteğiyle asgari ücret %24 oranında artarak 5.375 liraya çıkacak. İşçi tarafında ise enflasyon farkı oranında bir artış beklentisi var. Kırmızı çizgi 5.500 lira. Bu da %29.3'lük artış demek. Asgari ücret artış oranı belli olmadı ama taraflar hem yeni ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması hem de vergiden muaf tutulması konusunda uzlaştı. Son toplantıda teknik çalışmalar da tamamlanıp sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Asgari ücretin yeni halini de Erdoğan açıklayacak. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da emekli aylıklarıyla ilgili önemli bir adım atıldı. 2.500 lira olan en düşük emekli aylığının 3.500 liraya çıkarılmasıyla ilgili önerge kabul edildi. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri de 2 ila 7 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Siyaset gündemine devam edelim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eski partisi CHP'ye yönelik eleştirilerini bir adım ileri taşıdı. Aslında altılı masa ortaklarının tümüneydi bu kez eleştirisi ve bu eleştiri üzerinden açıkta bir mesaj verdi. Millet İttifakı'nın seçimi kazanma ihtimalinden bahsederken kurdu bu cümleyi. Önce koalisyon dönemlerini hatırlattı. Bu ortaklığın ömrü onlar kadar bile olamaz dedi. Siz 11 ay bile dayanamazsınız. Koalisyonlar dönemini hatırlattı, hükümetlerin ortalama ömrü 11 aydı dedi, siz o kadar bile dayanamazsınız diyerek Millet İttifakı'na ömür biçti. Dağılırsınız siz ya, 6 ay sonra gidersiniz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İzmir'deydi. Önce CHP'nin Libya tezkeresine hayır oyu vermesini eleştirdi. Atatürk'ün partisine Libya tezkeresine hayır oyu vermek yakışmamıştır. Mavi vatana karşı mısınız siz? Ardından CHP ve İyi Parti'nin ittifak ortağı olarak tezkere gibi bir konuda bile anlaşamadığını belirtti, altılı masanın dağılacağını söyledi. Libya tezkeresine İyi Parti evet verdi, CHP hayır oyu verdi. Bu altılı masa Cumhurbaşkanı adayını seçtirmiş olsaydı İyi Parti'yi mi dinleyecekti Cumhurbaşkanı, CHP'yi mi dinleyecekti? Ya siz daha bir Libya tezkeresinde anlaşamamışsınız. 6 muhalefet genel başkanının güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerinin de gerçekçi olmadığını söyledi.
Terörle mücadeleye dair gelişmeler de var tabii. Mehmetçik sınır ötesinde teröristlere nefes alma şansı tanımıyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde peş peşe yapılan operasyonlar vardı. Sadece bir günde tam 39 terörist öldürüldü. Önce hedefler belirlendi, ardından yerle bir edildi. Terör yuvalarında taş üstünde taş kalmadı. Görüntüler Suriye'nin kuzeyinden. Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Nefes kesen operasyonda teröristlerin kullandığı binalara nokta atışı yapıldı. Hedefler tam isabet vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı son operasyonla 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyinde de operasyonlar son hız sürüyor. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Fahrettin Koca açıkladı. İlk vaka görüldü. Peki maymun çiçeği hastalığından korkmalı mıyız? Ölüm oranları %0 ile 11 arasında veriliyor. Nasıl bulaşıyor, kimleri daha çok etkiliyor? Birazdan ATV Ana Haber'de. Ve Türkiye bugün Kara Murat'ını uğurladı sonsuzluğa. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a veda günüydü bugün. İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Duygusal anlar yaşandı elbette. Aynı dakikalarda Teşvikiye Camii'ne de büyük bir akın vardı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, meslektaşların yanı sıra elbette binlerce sevinde katıldı. Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Malatya adına savaşmaya geldim. Karşımda dövüşecek er arıyorum. Aslında onunki ölüm değil, ölümle gelen bir ölümsüzlük. Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Meslektaşları da oradaydı. O bizim efsanemizdi çocukluğumuzdan beri. Maalesef ki Türk sinemamızdan koca bir çınarımızı daha uğurlamaya geldik. Filmimiz koptu. Sokaklarda adını koşturduğumuz çocukluğumuz koptu. Sıcacık ekmek kokuları bıraktı kalbimizde. Onu çok seven hayranları da. Onu o kadar çok seviyordum ki oğlumun adını Cüneyt Malik koydum. Öyle mi? Evet. Evine dedim gideyim ama olmadı. Öyle bir insan bir daha gelmez. Hem kalplere hem de akıllara kalıcı izler bıraktı efsane aktör. 84 yıllık ömrüne yüzlerce film sığdırdı. Onu yıllarca hayranlıkla izleyenler bu kez onu ebediyete uğurlamak için bir aradaydı. Şu anda Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi ve burada birazdan efsane oyuncu için bir tören düzenlenecek. Ben ekmeğimi kazanmak için iş isterim. Başkasının ekmeğini almam. Çoluğuma çocuğuma yedirmem. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Baktığım her yerde o var. Biz her şeyi ondan öğrendik. Ne güzel gözlerim var. Dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun der. Türk sinemasının Türk sineması yapan en büyük aktörlerden biridir. Jackie Chan'den sonra gelen avantür filmlerin baş aktörüdür. Üzerine de tanımıyorum, gelmez de böyle güzel, yüreği güzel, kalbi güzel bir insan. 63'ten bu yana beraberliğimiz devam etti tabii. Çok büyük bir üzüntü. Sanki benim bedenimden bir parça kopmuş gibi. Kalabalık Teşvikiye Camii'nde alkışlarla uğurluyor Yeşilçam'ın Türk sinemasının efsanesini Cüneyt Arkın'ı. İşte Cüneyt Arkın'a veda ediyoruz şu anda. Yüceler yücesi Mevlamıza hamdü senalar olsun. Birlikte oynama şansım da oldu Cüneyt abiyle. En son Kuruluş Osman'la birlikte oynadık sağ olsun. Ve en zor süreçte bizim yanımızdaydı. En zor pandemi sürecinde o yaşta o enerjisiyle kalktı geldi. Cesareti öğrendik. O kalelerden atlayan Yiğit'i izleyerek tabii büyüdük. Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat, Fatih'in Uç Bey'iydi. Türk sinemasının, Türk milletinin başı sağ olsun. Efsane oyuncunun vedası hepimize elbette derin bir üzüntü yaşattı ama acıyı en derinden hisseden şüphesiz en yakınındakiler, yani ailesi. Eşiyle birlikte 3 evlat bıraktı ardında usta isim. Yaşadıkları acıyı kelimelere dökmek en çok onlar için zordu. Onu sonsuzluğa uğurlarken duygularını ATV Haber mikrofonlarına anlattılar. Altay Altuğ ve kameraman Arif Soner Kalkan'ın özel röportajı. O bana papatya alırdı. Şimdi
Şimdi ben ona aldım papatyayı. Allah razı olsun kardeşim. Herkese dokunmuş ki herkes gördüğünde, bizi gördüğünde bir anısını anlattı. Gerçekten halkın Cüneyt Arkın'ıydı o. Buradaki herkes onun ailesi. Törene gelenlerin hepsi onun ailesi. Gelemeyenler de onun ailesi. O Türk sinemasının efsanesiydi. Ardından sadece ailesi değil, tüm Türkiye gözyaşı döktü. Teşvikiye Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu mezarlığına getirildi ve efsane oyuncu burada son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin ardından ailesi sadece ATV Haber'e konuştu. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Bıraktık gidiyoruz. Evet arkadaşınız. Hayat arkadaşım, yoldaşım, canım, Malkoçoğlum, Kara Murat'ım, her şeyimi bıraktım gidiyorum. Allah'tan Allah bana 2 tane çok değerli oğul verdi. Onlar sayesinde ayakta duracağım. Başınız sağ olsun, acınız taze biliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çınarını kaybetti. Yeşilçam efsanesini. Doğru Siz de babanızı kaybettiniz. Ben babamı kaybettim ama aslında halk Cüneyt Arkın'ı kaybetti. Çünkü halkın sanatçısıydı. Ben burada bunu bir defa daha gördüm. Ne mutlu ona. Böyle bir mutluluk kimseye nasip olmaz ve son yolculuğuna sadece ailesi değil tüm Türk halkı onu uğurladı. Ne mutlu bize oğulları olarak. Herkes bir yakınını kaybetti. Yani giden aslında bir sanatçı değil ya. Giden ailemizden, herkesin ailesinden biri. Kiminin dedesi, kiminin babası, kiminin kardeşi, kiminin amcası. Hepimizin başı sağ olsun. Hayat arkadaşım, yoldaşım, canım, Malkoçoğlum, Kara Murat'ım, her şeyim. Evet, eş hanımefendiye bu sözleri bu kadar içtenlikle söyleten hayat arkadaşına duyduğu çok büyük sevgi elbette. Sadece eşinin değil, bizlerin de kalbini kazanmıştı usta isim. Büründüğü her rolle her birimizin hayatına ayrı ayrı renk kattı, izler bıraktı ama sadece filmleriyle değil, özel yaşamıyla da örnek bir isimdi. Yarım asrı deviren evliliğinin sırrını merak edenler de oldu hep. O sırrı işte bu kitapta anlatmıştı efsane isim. Evliliği ayakta tutmanın ilk kuralı aşktı, ikincisi sevgi. Ama usta isim uzun ve mutlu evliliğin sırrını kendi hayatından kesitlerle anlatırken en çok üzerinde durduğu kavram saygı ve anlayıştı. Aile olmanın kuralı buydu ona göre. Deneyimle öğrenilmiş önemli öğütler bunlar elbette. Efsane Jön en son ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'da rol almıştı. Biliyorsunuz dizinin çekimleri sırasında kayda geçen kamera arkası görüntülerden birini taşımak istiyorum şimdi ekrana. İşte Arkın'ın dizideki son setindeki veda mesajı. Ressar var Süreyya Duru, o alışmış. Oğlum sen su içmeyi hayatında hiç su içmedin mi? Hayatında hiç kitap okumadın mı? Hayatında hiç güneşlenmedin. Ateş ediyorum ölmeyen bağırdı. Oğlum sen hayatında hiç ölmedin mi? Hepinizin eline sağlık. Dilan Eylem Öz, genç kızı ekrandan tanıyanlarınız vardır muhtemelen. Bir programa katılmış ve adını duyurmuştu daha önce. Bugün ise şüpheli bir ölümün öznesi olarak gündemde. 28 yaşındaki Öz evinde cansız bulundu. Adını bir televizyon kanalında düzenlenen izdivaç programıyla duyurdu. Milyonlarca kişi tarafından tanındı Dilan Eylem Öz. Genç kız bu kez kahreden bir haberle gündeme geldi. Yaşadığı evde ölü bulundu. Evde de köpek avlıyormuş sürekli. Komşular da rahatsız olmuş. İçeri giriyorlar, ölü buluyorlar kendisi. Dilan televizyon programından sonra da kendisini büyüten anneannesiyle yaşamaya devam etmişti. İddia o ki son günlerde içine kapanıktı ve kimseyle iletişim kurmuyordu.
28 yaşındaki Dilan Eylem Öz anneannesiyle işte Avcılar'daki bu apartmanın 2. katında yaşıyordu. Anneannesi bir süre önce şehir dışına çıktı. Dilan o evde yalnız kalmaya başladı. Aile yakınları ondan haber alamayınca endişeye kapıldı, kapıya dayandı. Ancak Dilan Eylem kapıyı açmadı. Devreye bu kez çilingir girdi. 2 gündür haber alamıyorlarmış. Kapıyı açmışlar, içeri girdikleri zaman kadın yerdeymiş. Dilan Eylem'in tepki vermediğini gören aile yakınları hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ancak genç kız için artık çok geçti. Dilan Eylem Öz'ün şüpheli ölümünü aydınlatmak için ekipler hemen harekete geçti. Dilan'ın evdeki cep telefonu incelenmek üzere el konuldu. Ekipler şimdi genç kızın ölümünden önce kimlerle konuştuğunu, kimlerle görüştüğünü tespit etmeye çalışıyor. Genç kızın kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporla belli olacak. Afrika dışında 29 ülkede görülmüştü maymun çiçeği virüsü. Türkiye'de de ilk vaka tespit edildi. Temaslılar arasında bir vakaya rastlanmadı. O izleme yapıldı. Açıklamalara göre endişeye gerek yok. İşte semptomları koronavirüse benzeyen hastalığa dair bilinmesi gerekenler. Allah'ım o nasıl bir şey ya? Çok kötü bir şey ya. Bu ne ya? Kimi ilk kez duydu. İlk defa görüyorum ben de. Ama enteresan bir şey. Neyi bir daha söyle neyi? Maymun çiçeği hastalığı. Maymun çiçeği hastanesi. Kimi ise zaten biliyordu. Neye benziyor bu sizce? Açıkçası su çiçeğine benziyor ama su çiçeğinin daha evrim geçirmiş hali. Geldi geliyor derken Türkiye'de de ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Bu Türkiye'de görüldü mü şu anda? Ya bu İlk defa. Koronavirüs salgınını daha yeni atlatan dünya şimdi yeni bir sınavla karşı karşıya. Adı ise maymun çiçeği virüsü. Maymun çiçeği virüsünün ilk kez Danimarka'da görülmesiyle tüm dünyayı pandemi yeniden mi geliyor korkusu sarmıştı. 20'yi aşkın ülkede görülen bu virüs ne yazık ki Türkiye'ye de sıçradı. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptı. 37 yaşındaki erkek bir hasta karantinaya alındı. yan olduğu için içeriğini de bilmiyoruz. Hiç bilinmeyen bu hastalık akıllara da pek çok soruyu getirdi. Hocam bu nasıl bir hastalık? Aslında çiçek hastalığıyla akraba bir hastalık. Eskiden bizde olurdu, böyle kaşıntı olurdu çok. Ucunda böyle sivilce patlatırdık. Neye benziyor sizce? Baloncuk. Çiçek hastalığının hayvanlarda görülen şekli diyebiliriz. Tabii insana bulaştıktan sonra insandan insana da geçiş söz konusu. Maymun çiçeği virüsü ilk bir haftasını kuluçka dönemi olarak geçiriyor. Akabinde yüksek ateş, lenf bezlerinde büyüme, ateşten birkaç gün sonra da özellikle yüzde başlayan elde, ayakta, ayak tabanı, el ayası gibi bölgelerde döküntülerle sarı beyaz irin toplamasıyla seyreden, iyileşirken kabuklanan bir hastalık. Acaba nasıl korunabiliriz bundan? Havlu, çarşaf, nevresim gibi ekipmanların kullanılmasıyla bulaş daha çok söz konusu. Allah Allah. Ya. Bu çıktı başımıza. Maskeyi takacağız yine yani. Bu solunum yoluyla değil temasla bulaşıyor. O zaman kimseye temas etmeyeceğiz. Acaba aşısı gelecek mi? 80 öncesinde dünyaya geldiyseniz muhtemelen aşılısınız. Şu anda kitlesi olarak bir aşı düşünülecek noktada değiliz. Bağışıklığı güçlü tutmaksa hastalığın hafif seyretmesi için çok önemli. Ölüm oranları %0 ile 11 arasında veriliyor. Kiralardaki fahiş artışın önüne geçmek için bu yıla özgü olmak üzere bir sınırlama getirildi biliyorsunuz. Ev sahipleri %25'in üzerinde zam yapamıyor ama bu sınırlamadan kaçmanın yolunu bulmaya çalışanlar da yok değil. İşte İstanbul Arnavutköy'den bir örnek. Ev sahibinin kirayı 3 katına çıkarma talebiyle başlayan gerginlik bakın nereye vardı. 6 aydır bizi tehdit ediyorlar. Ya bu evden çıkacaksınız ya sizi öldüreceğiz. Ev sahibi kirayı 3 katına çıkarmak istedi. Kiracı kabul etmeyince tansiyon yükseldi. 2 ay içerisinde 2 kere bana fiyat artırdılar. Öfkeli ev sahibi kardeşleriyle birlikte kiracısının kapısına dayandı, arbede çıktı. Yeğenimi darp ettiler, kafasına vurdular. Zaten raporlarımız hepsi karakolda. Ev sahibi kiracı kavgasının yaşandığı yer İstanbul Arnavutköy. Sözleşmemiz bitti, ondan sonra evler böyle olunca sözleşme yapmadılar. Ama her ay kirayı elden alıyorlar. Gören çifti iddiaya göre 1500 lira kira öderken bir anda 3 katı bir bedel ödeme talebiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi de diyorlar ki ya 4500 ya evden çıkacaksınız.
Ben 4500 verecek gücüm yok. Çift kabul etmedi, evden çıkmaları istendi. Hatta o gece iddiaya göre telefonda tehdit edildiler. Karakola gitmek üzere evden çıktıkları anda da ev sahibiyle kardeşlerini karşılarında buldular. 3 kardeş bizi burada sıkıştırdılar. Eşimle beni, birisi şu kapıyı kilitledi, kapıyı tuttu, arkasına geçti. Diğer ikisi de içeride benimle eşimi darp ettiler. Apartmanın içindeki arbede dakikalarca devam etti. Çift fırsatını bulduğu anda kendini sokağa attı, karakola gitti. 6 aydır bizi taciz ediyorlar, tehdit ediyorlar. 6 aydır. Kiracıların iddiası tehdit ve darp edildikleri yönünde ama ev sahipleri de tehdit edildiklerini söylüyor. Çocuğum gelmiş insanlıkla demiş ki benim evimi boşadın. Bayan da der ben kan tökeceğim, boşaltmıyorum. 10 sene oturacağım. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Açılan soruşturma gösterecek. İnsanlıkla çıksınlar, biz onları istemiyoruz. Kontratımız yok. Girmiş oturuyorlar. Bu aralar para ödüllü yemek yeme yarışmaları çok popüler. Son örneklerinizden hedef 300 çöp şiş yiyebilmekti. 24 yaşındaki Eyüp Çelik de kendine fazla güvenmiş olsa gerek Adana'dan yola çıktı ve son parası olan 650 lirayla yarışmaya katıldı. Kazanamayınca mecbur kaldım bahanesiyle memlekete dönüş parasını çıkarmak için bakın ne yaptı. Çok değil birkaç saat önce çöp şiş yeme yarışmasına katılmıştı. Yarışmayı kaybedince parasız kaldım dedi. Memlekete dönmek için kapkaç yaptığını söyleyen şüpheli kaçamadan yakalandı. Kahvaltı yapmadın mı dostum sabah? Denizli'de bir restoran 35 bin lira ödüllü 300 adet çöp şiş yeme yarışması düzenledi. Yarışmaya katılmak için 650 lira kayıt parası şartı vardı. Hızlan biraz diyenler var. Bence de hızlan güzel kardeş. Adana'dan Denizli'ye gelen 24 yaşındaki Eyüp Çelik de yarışmaya katılanlar arasındaydı. Evet arkadaşlar, beyefendinin 6 dakikası oldu. Çöp şişlerin tamamını yiyemeyince yarışmayı kaybetti. Parasız kalan Çelik Adana'ya dönebilmek için kapkaç yaptığını söyledi. İçinde 115 bin lira olan çantayı alarak kaçan Çelik, Adana otobüsüne bineceği sırada yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teknoloji kendine bu kez de dünya klasiği oyuncak Rubik küpte yer buldu. Baştan yaratılan küpün yeni hali için sabır küpü demek aslında daha doğru galiba. Zira artık çözüm için yüzeyler üzerinde renkler de yok. Peki bu tasarım nasıl ortaya çıktı? Prototip bir şekilde elinize geçerse nasıl çözebilirsiniz? İşte yanıtlar. Girişimciler çıldırdı. Rubik küpü yepyeni özellikleriyle baştan yarattı. Orijinal küpte renkleri ayrı yüzeylerde toplamanız gerekiyor. Eğer bu işlere meraklıysanız internetten çözüm yoluna bakıp havalı görünebilirsiniz. Ancak yeni küp biraz daha sabır işi. Kurcaladıkça bir fikriniz olacak ama biz sizi özetleyelim. Küpün ilk halinde ne renk ne de ışık var. Birinci seviyede herhangi bir kare bulunması gereken yüzeye denk gelirse mavi yanıyor. O kareyi çevirerek başka hangi kare onunla aynı renk anlayabilirsiniz. İkinci seviye nostalji severler için bildiğiniz Rubik küp. Üçüncü seviyede ise işler çığırından çıkıyor. Bir kare sadece tamamen doğru konuma geldiğinde mor yanıyor. Beyin yakmaya aday çözüm çok daha zor. Çılgın mucitler fikir aşamasından prototipe tam 2 yılda ulaştı. Renklerine aldanmayın. Tek bir küpün içinde 13 metre kablo ve tam 1318 parça var. Yatırım ararken tek bir küpü maliyetine yani $140 satıyorlar. Bir hevesle alır ama çözmeyi başaramadan sıkılırsanız da üzülmeyin. Sabır küpü şarj olurken bir gece lambası gibi ışıl ışıl parıldıyor. Oh, it does. That's sweet. Bazen böyle eğlenceli haberlere ulaşmak, bazen de gündemi yakalamak için gözünüzü teknoloji dünyasından ayırmamanızda fayda var. Şimdi bir araya gideceğiz ama daha sonra ATV Ana Haber kaldığı yerden devam edecek. ATV Ana Haber kaldığı yerden devam ediyor ve haber bültenimize dünyanın farklı noktalarından görüntüsüyle öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz.
Vietnam'daki bir hayvanat bahçesindeki orangutan ziyaretçilerden birinin attığı yiyeceği almak için suya girdi. Ama yüzme bilmiyordu. Çaresizce çırpınmaya başladı. Orangutanın imdadına görevli koştu. Önce can simidi attı suya, sonra kendi atladı. Bayılan hayvanı kıyıya çıkaran adam onun hayatını kurtardı. Amerika'nın Florida eyaletinde tıra yüklenen araçlar sahiplerine teslim edilmek için yoldaydı. Ama araçların yüksekliği yanlış hesaplanınca olanlar oldu. Tırdaki minibüs beton üst geçide çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Diğer araçlardaki sürücüler de kazadan son anda kurtuldu. Bir çalışan çiçek taşıdığı el arabasını fazla yükledi ve onu bir kat aşağı indirmek istedi. Yürüyen bantta kontrolü kaybeden adam hızla aşağı uçtu. Bir müşteri ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Sevimli kedi çevik bir hareketle kapının koluna sıçradı ve açmayı başardı. O anı bekleyen arkadaşları da hızla içeri doluştu. Bir hayvanat bahçesindeki orangutan kaşla göz arasında ziyaretçilerden birinin cep telefonunu çaldı ve sahibinden yiyecek istedi. Amacına ulaşan orangutan önce yemeğini yedi, sonra telefonu sahibine attı. Bu hareketinin karşılığında bir de muz kaptı. Arkadaşlarıyla denize girmek istemişti 24 yaşındaki Serhan Viran. Ancak o günübirlik deniz tatilinden acı haberi geldi. Aile ise oğullarının boğulduğuna inanmak istemiyor. Dahası arkadaşları tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Bu zamana kadar hiç denize gidip de yüzdüğünü görmedim. İlk defa gitti. İlkinde de bu olay oldu. Yüzüyordu ama bilinçsiz yüzüyordu, yani bilmeyerek. Arkadaşlarıyla denize gitti, boğularak can verdi. Ailesi ise evlatlarının cinayete kurban gittiğini iddia etti. Anası olsun, babası olsun, kimse bize hiçbir geçmiş olsun, başınız sağ olsun diyen yok. Malzemesini kırpır kırpır getiriyor. Sen şüphelenmez misin? Amasya Merzifon'da yaşayan 24 yaşındaki Serhan Viran iki arkadaşıyla Samsun'a denize gitmişti. Zaten kimseyle görüşmüyordu. Bu ikisiyle sürekli, başka arkadaşı yoktu. Oğlum, o arkadaşın kötü. Ayıramadım, bir türlü ayıramadım. Olma arkadaşla gitme, ne olursun çocuğum dedim. İddiaya göre akıntıya kapılan Viran'ın sudan cansız bedeni çıkarıldı. Hiç denize gidip de yüzmüş birisi değil. Bu zamana kadar hiç denize gidip de yüzdüğünü görmedim. Serhan Viran kendisine ait aracını yaklaşık bir ay önce sattı. 40.000 TL civarındaki parayı da daha iyi bir araba alabilmek için bankaya yatırdı. İşte boğulma olayından sonra aile bankadaki hesaplarını savcılık aracılığıyla kontrol etti ama o paradan eser yoktu. Arabasının satılma konusunda da arkadaşlarının aklına girerek bu kararı verdiğini düşünüyorum. Bayram sonu hemen arabamı alacağım dedi. 6 milyar da ayırdım dedi. Kurban keseceğim sana dedi. Tamam oğlum dedim. Seviniyordum. Aile evlatlarının arkadaşları tarafından öldürüldüğünü, banka hesabındaki paranın da onlar tarafından alındığını düşünüyor ve sır ölümün aydınlatılmasını istiyorlar. Biz bir an önce bu olayın çözülmesini istiyoruz. Eğer bir suçlu varsa da bulunmasını istiyoruz. Yoksa da bizim içimiz rahat etsin diye yani çabalıyoruz. İstanbul Arnavutköy'deki Haratçı Köyü sakinleri isyanda, nedeni kulaktan kulağa yayılan, köyün arazilerinin defineyle dolu olduğu söylentisi. Söylenti yayıldıkça define arayanlar da köye akın etmeye başladı tabii. Tarlaları kazdılar. Köylü de işte bu nedenle isyanda. Sizin çeşme var ya, ne çeşmesi burası ya? Deve çeşme. Ama o ileriden de şey olmuştu. Orayı kaç kere mesela deve çeşmeye. Yani görünüyor. Yerle bir ettiler. Hakikaten ha bak şimdi. Yerle bir ettiler. Aynen yerle bir. Nereyi? Deve çeşmeyi. Deve çeşmeyi yerle bir etmişler. Aynen öyle. Biliyor Hacı da. Ne yaptılar? Karıştırdılar. Köy kahvesinde gündem günlerdir define avcıları. Çünkü köyü çevreleyen tarlalarda neredeyse kazılmadık yer kalmadı. Defineciler geliyor. Bu vatandaşın tarlasına, ekinine, mahsulüne çok da büyük zararlar oluyor. Buğday, alpay, yulaf.
Sonuçta insanlar bunlarla geçimini sağlayan insanlardır. Tarım arazilerinin birçok noktasında aynı görüntü var. O görüntü işte tam da bu. Definecilerin kazdığı noktalardan bir tanesi. Metrelerce kazmışlar. Burayı adeta bir şantiye alanına çevirmişler. Bu defineciler ne istiyor tarlalardan? Ne isteyecekler? Para arıyorlar, altın arıyorlar, gümüş arıyorlar. Tarlayı ekmiş adam kaza kaza mahsul mahvolur. Sizin mahsuller ne durumda? Bozuk. Niye? Kazmışlar hep. Köy kahvesinde tek konu var. Bu defineciler kim? Topraklarında ne arıyorlar? Aradıklarını bulabiliyorlar mı? Bulduklarında ne yapıyorlar? Burada altın var mı? Altın olmaz, burada ne işi var? Gümüş. Tarihi eser. Topraktan başka bir şey yok burada. Tarihi eser var mı? Tarihi eser hiç yok. Ne arıyorlar burada? Mezar ararlar ya, para ararlar. Sizin ürünler gitti. Gitsin, ne yapalım, canı sağ olsun. Arnavutköy Haratçı köyü sakinlerinin tek bir isteği var, o da define avcılarının köyden elini eteğini çekmesi. Ve Adana Ceyhan'da bulunan 1 milyar dolarlık petrol rezervi bölgede büyük sevinçle karşılandı tabii. Yeni kuyular için çalışmalar sürüyor. ATV Haber petrolün bulunduğu bölgeye gitti ve milyonlarca varillik rezervin bulunuş hikayesini araştırdı. Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Bu kaya tabakasını aşağı indiğinde petrol denizi olduğunu söylüyorlar teknik elemanlar. 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu, gözler Adana Seyhan'a çevrildi. Bugün burada petrolün çıkmasıyla sadece bizim köyümüz değil, Ceyhan ayrı bir havaya girecek. Buhur kardeşler 1998 yılında işte buradaki tarlalarına mısır ektiler. Mısırı sulamak için sondaj yaptırdılar. Ancak sondaj işlemi sonrasında su beklerken petrol çıkardılar. Suyun üstü güneş vurduğunda sapsarı görünürdü, ışıl ışıl ederdi. Meğer petrolmüş. Yani bu gördüğünüz arazilerin altı tamamen petrol. O günlerde arazi sahiplerinin girişimiyle yapılan çalışmalardan sonuç çıkmamıştı. Ama onlar yılmadı, konuyu tekrar gündeme getirdi ve bekledikleri sonucu aldı. Cumhurbaşkanımız da desteğiyle bu kuyular açıldı. Şimdi petrol üretir durumda. Burası Çukurova 1 petrol kuyusu. Adana'da ilk petrol işte buradaki kuyudan çıkartıldı. Bölgede ise yaklaşık 1 milyar dolarlık petrol rezervi tespit edildi. Bunun üzerine Çukurova 1 petrol kuyusunun hemen çevresinde yeni kuyular açılmaya başlandı. Türkiye'de bugüne kadar çıkarılabilen en yukarı yerden 300-400 metreden ilk kez bir petrol bulundu. Çünkü bizim normal petrol kuyularımız 1000 metrenin altında, hem çıkarma maliyetleri daha yüksek hem de kalite olarak daha düşüktü. Bölgede heyecan yaratan rezervden şimdilik günde 3 ila 4 ton petrol çıkarılıyor ve işlenmek üzere Adıyaman'a gönderiliyor. Kuyuların artmasıyla sondaj çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor. Dedelerin torunlarına olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Onlar mutlu olsun diye kimi zaman onlarla çocuk olurlar, oyunlar oynarlar. Ama şimdi ekrana getireceğimiz dede oynadığı oyunu çok tehlikeli bir yere taşıdı. Son derece sorumsuzca bir davranıştan bahsediyoruz. Torununun akülü arabasını kendi aracına bağladı ve trafiğe çıktı. Müdahale etmeye çalışıldı ama yetişilemedi, yani çekti gitti yani adam. Küçük çocuğu akülü arabaya bindirdi, ardından kendi aracının arkasına bağladı. Bayağı da tepki aldı ama bana mısın demedi yani. Görenler neye uğradığını şaşırdı. Kimi balkondan bağırdı, kimi kornasına bastı. Aracı durdurmak için herkes elinden geleni yaptı. Ama sorumsuz dede hiçbirine aldırış etmedi. Buradan dönerken araba kayıyor. Akülü araba kayınca buradan çıkıp arkadaşlarla müdahale ettik. Bağırdık ama yavaşladıktan sonra durmadı. Buradan aşağıya, çocuk arkasında yalpalaya buradan aşağı doğru devam etti. Küçük çocuğu akülü arabaya bindirdi, ardından kendi aracının arkasına bağladı ve işte bu yoldan, arayoldan ana caddeye kadar uzandı ve burada akan trafiğin içinde çocukla birlikte seyretmeye başladı. Mahalleli tepki gösterdi, araçlar kornaya bastı ama bana mısın demedi. Tekleme sesi olur yani böyle. Onun sesini duyduk. Baktığımızda da çocuğu çekiyordu akülü arabayla. Hem trafiği hem çocuğun canını tehlikeye atıyor. Burası ana cadde. İki taraftan da ana caddeye bağlanıyor.
Ve burada göbek olmadığı için burası hızlı akar. Yani biz bile burada geçerken çok fazla kaza atlatıyoruz. Sorumsuz dede torununun canını trafiğe açık alanda tehlikeye attı. Yaptığı hatadan pişman olmak bir yana kendini savundu. Yaptığın yanlış gibisinden söyledik, seslendik ama taşıyamıyorum gibi, ağır gibisinden arabaya koyamıyorum gibi bir şey söyledi. Daha sonrasında devam etti, aşağıda durdu galiba. Kamyonet gibi araç belki de onu görmeyecekti. Yani çocuk arada kalma şeysi daha kötüydü yani. Burası da kalabalık bir cadde, bu 3 yol. Zaten ben buraya girince sipariş götürüyorum. Korkuyorum ben buradan geçince. Tehlikeli yolculuk tüm tepkilere rağmen devam etti. Dede ve akülü arabadaki torunu trafiğin içinde uzaklaşarak gözden kayboldu. Kediler genellikle araçların motoruna girer ya da çıktığı ağaçtan inemez. Samsun'da ise itfaiyenin işi biraz daha zordu çünkü yaramaz bir ufaklık kesilmesi zor bir demire sıkıştırdı başını. Kurtarma operasyonunda zarar görmemesi için geleneksel bir yöntem kullanıldı. Zeytinyağı. Başını derde sokan kediyi zeytinyağlı müdahale kurtardı. Yaramaz minik Sivas'ta vagon üreten firmanın bahçesine girdi ve nasıl olduysa kafasını bir vagonun demirine sıkıştırdı. Kedinin esaretini gören çalışanlar hemen itfaiyeye haber verdi. Demir kesilecek gibi değildi. Ekip mecburen çareyi zeytinyağında aradı. İyice yağlı. Demiri de yağlı yaptı. Minik yaramaz sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Geliyor. Hadi. Çak abi. Hadi. Bırakma. Durumu iyi olan kedi sokağa bırakıldı. Gel canım. Ve bu akşam da bültenimizin sonuna geliyoruz. Haberin merkezinden iyi akşamlar.